Herkese merhabalar. Pelin'in İlmek Evi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel Afrika menekşesinin yapılışını paylaşacağım. Şöyle göstereyim hemen yakından. Motifimiz bu şekilde. Çerçevelenmiş kısmı da bu şekilde. İstediğiniz kadar bu çerçeveyi artırıp azaltabilirsiniz. Ölçünüze göre çanta, süveter, yelekte nasıl kullanacaksanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben 5 adet renk kullandım. Görmüş olduğunuz gibi pamuk yani koton ipler tercih ettim. Hazırsanız hemen yapımınıza başlayabilirsiniz. Bu arada tığımda 3 milimlik bir tığ. Hemen şöyle orta göbekten kahverengimi alarak yapılışına başlayacağım. Şimdi kahverengi göbeği yaparken sihirli halkayla başlayacağım. Şöyle tutayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 adet ikili trabzan yapacağız. Aralarda birer zincirimizi çekeceğiz. Hemen nasıl olduğunu gösterelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sihirli halkamızı nasıl yapıyorduk? Hemen onu da kısaca gösterelim. Bakın ipimi bu şekilde bir tur parmağıma doluyorum. Şu görmüş olduğunuz bakın ucu açık ilmekten şöyle tığımı yerleştiriyorum. Bir ilmek aldım ve 2 adet zincirimi çekiyorum. Başımı doluyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi parmağım hala halkanın içinde. Şu ucu elimde duruyor. Hemen bu ikisinin içerisine, yani şöyle ikisinin içerisine derken şu iki tanesi üstte kalacak. Tek olan ipim altta kalacak ve ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Burada şöyle elimle tutacağım. İkili trabzan yapacağım. İkili trabzanı ne yapıyorduk? İki tanesini bir alıyorduk. İki tanesini bir alarak ikili trabzanımızı yapmış oluyorduk. Şimdi başlarken 2 adet zincir çekmiştim. Bunu bir adetten sayıyorum. Şu an ikinci ikili trabzanımı yaptım ve ilk grubumu oluşturmuş oldum. Şimdi bir adet zincir çekiyorum. Başımı doluyorum. Yine halkamın içerisine batıyorum. 2 adet ikili trabzanımı yapacağım. Birinciyi yaptım. Tekrar ikinciyi yaptım. Yine arada bir zincirim var. Başımı doladım. 2 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Başımı doladım. Tekrar 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Tekrar trabzan grubu. Bir zincir, tekrar trabzan grubu. Şöyle ipimi de çekeyim. Bakalım kaç grup yapmış olduk? 2, 3, 4, 5, 6. Bir zincir çektim. Tekrar ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar ikili trabzanımı yapmış oldum. Şimdi sayalım yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi şunu şöyle alttan gelen ipimi iyice çekiyorum. Dikkat edin, bu noktada koparmayın. Başımı doladım. Normalde iki trabzanın arasında bir zincir vardı. Bitişini yaparken başımızı doluyoruz. Çekmiş olduğumuz iki zincirin tepesine batıyoruz. Bakın 3 ilmeğim var. Üçünü bir kere de çekip sıkıştırıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bir miktar ip bırakarak kesiyorum. Orta göbeğimizi yapmış olduk. Şimdi hemen diğer ikinci ipimizi alıyorum. Beyaz ipimi. Şöyle bakın nerelerden başlayacağınızı göstereceğim. Bitiş noktasından başlamıyorum hemen. Şu görmüş olduğunuz gibi bir zincirlik aralarım var. Bakın bir tanesi burada, bir tanesi şurada. Hani ikili trabzan yaptık, aralarda bir zincir çektik ya. Hemen o boşlukların bir tanesine girişimi yapıyorum. İlmeğimi içerisinden geçiriyorum. Şöyle bakın bir tur etrafında çeviriyorum sıkılaştırmak adına. Bir zincir, bir tur daha çeviriyorum. 2 ve 3. Başımı doluyorum. Aynı noktaya başladım. Aynı noktaya arkadan yine ipimi saklayarak bir adet ikili trabzan yapıyorum. Başımı doluyorum. Aynı noktaya tekrar ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi
Bu her iki fıstığın arasında şu birer zincirlik oluşan alanlarıma 3'er adet ikili trabzan yapacağım. Burada 2 tane zincirimi başta 3 tane zincirimi başta çektiğim için bunu birden sayıyorum. 2 tane daha yaptım. Totalde 3 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Aralarda bir zincirim var. Başımı doluyorum. Hemen diğer bir zincirlik boşluğuma batıyorum. Buraya yine 3 adet aynı noktaya ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim, baş doladım, diğer noktaya geldim. 1 2 ve 3. Bir zincir, baş doladım, yine bir zincirlik boşluğuma geldim. 1 2 ve 3. Bir zincir çektim, diğer boşluğuma geleceğim. Şöyle hemen şu arkadan da kahverengi ipimi saklıyorum. 1 2 ve 3. Bir zincir, diğer noktama geliyorum. 1 2 3. Bir zincir, 1 2 ve 3. Bir zincir, 1 2 ve 3. Hemen sayalım. 2 4 6 8 adet trabzan grubumuzu hazırlamış olduk. Bitiş noktasında ne yapıyorduk? Başımızı doluyorduk. Çekmiş olduğumuz 3 zincirin tepesine batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Şu an 3 ilmeğim var. Üçünü birden çekip şöyle bir sıkılaştırıyorum. Bir zincirimi çekip belirli bir miktar bırakarak kesiyorum. Şimdi hemen şu açık sarı ipime geçeceğim. Bu arada iplerimin markası geneli Alize Cotton Gold. Sadece şu ortadaki kahverengi katanya olması lazım. Bilginiz olsun. Şimdi başlarken 3. sırama şu boşlukları görüyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Bunlardan bir tanesiyle başlayacağım. Bu arada bilginiz olsun, ben hiçbir zaman başlarken bittiğim noktadan başlamam. Birkaç sıra sonrasından başlarım. Çünkü hep bittiğim noktadan başlarsam bu tarafa doğru örgüde çekme olur ve düzgün bir görüntü elde edemezsiniz. O yüzden her zaman farklı bir alandan başlayın. Şimdi hemen bu alanıma girişimi yaptım. 3. sıram için ipimi içinden çıkarıyorum. Şöyle bir miktar bıraktım. Bir tur döndürüyorum. Bir zincir, bir tur döndürüyorum. İkinci zincir ve 3. zincir. Başımı doladım. Şimdi bunu birinci trabzan sıramdan sayacağım. Hemen aynı noktaya ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 adet zincirim var. Başımı doladım. Aynı noktaya tekrar 2 adet daha ikili trabzanımı yapıyorum. Diğer grup arasına geçerken herhangi bir zincirim yok. Sadece başımı doluyorum. Diğer grubun arasına geçtim. 2 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Aynı noktaya tekrar 2 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Yani iki grup arasında şöyle söyleyeyim. 2 grup arasında ne yapıyorum? 2 adet ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Diğer grup arasına geçerken baş doluyorum. Herhangi bir zincir çekme işlemim yok. Şimdi sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. İkili trabzanımı yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı noktaya ikili trabzanımı yapıyorum.
Evet, ben sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi kapanış işlemi için yine başımı doluyorum. Çekmiş olduğum 3 zincirlik tepe noktama batıyorum. İlmek çıkarttım. 3 ilmeğimi bir kere de çekiyorum. Şimdi ipimi koparmadan direkt 4. sırama geçeceğim. 4. sırama geçebilmem için şuraya bir kaydırma yapmam lazım. Buradan direkt atlarsam burada bir büzüşme olacaktır. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bakın şurada 1-2 tane ikili trabzanım var. Görmüş olduğunuz gibi bakın şöyle göstereyim. Birinci ve ikinci. Şimdi ben aslında birincinin üzerindeyim. Hemen şöyle ikincinin tepesine batıyorum. İlmek çıkarıyorum ve kaydırıyorum. Hemen yanındaki şu boşluğa, büyük boşluğa 2 zincir çektiğimiz alana geçiyorum. İlmeğimi çekiyorum ve içerisinden kaydırıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Çekmiş olduğum 3 zincir bir trabzan grubundan sayılacak. Başımı doluyorum. Bunu bir adetten saydığım için bu boşluğa 6 adet daha ikili trabzan yapacağım şimdi. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Başımı doluyorum. Hemen diğer 2 zincirlik alanıma geliyorum. Buraya da yine 7 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Başımı doluyorum. Diğer 2 zincirlik alanıma geliyorum. Yine 7 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Bu sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Her 2 zincirlik alanıma 7 adet ikili trabzan yapacağım ve geçişlerde zincir çekmeyeceğim. Sadece şu şekilde başımızı dolayacağız. Evet, sıramızın sonuna kadar geldik. Kapatırken başımızı doluyorduk. Çekmiş olduğumuz 3 zincirin tepesine batıyoruz. 3 ilmeğimi bir kere de çekiyorum. Şöyle bir sıkıştırdıktan sonra bir zincir çekip hemen ipimi kesiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu an 4 sıramızda bitirmiş olduk. Şimdi etrafındaki şu ince çizgimizi yapacağız. Hemen turuncu ipimi alıyorum. Şimdi bakın şurada 7 adet trabzan sıralarımız var. Hemen şöyle herhangi bir noktasından ilk trabzanımın tepesinden bakın batışımı yapıyorum. İpimi içerisinden geçiriyorum. İlmeğimi çıkarttım. Şöyle bir tur çeviriyorum ve bir zincirimi çekiyorum. İlk trabzanımı ilk sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi hemen yanındaki noktaya bakın. Batıyorum. Arkadan yine ipimi yürütüyorum. İkinci sık iğnemi yaptım. Yanındakine üçüncü, yanındakine dördüncüyü yaptım. Bu aşamada devam ediyoruz. 5, 6 ve 7. Bakın 7 adet ikili trabzanımızın tepesine birer adet sık iğnemizi yaparak şu çekmiş olduğumuz bir zincirle birlikte totalde 7 adet sık iğnemizi yapmış olduk. Şimdi bu aşamaya geldiğinizde bakın şurada bir üçgen var. Bu üçgen değil. Şu alttaki hemen beyazın üzerindeki birinci değil ikinci üçgenimiz. Başımızı falan hiçbir işlem yapmıyoruz bu aşamada. Hemen bakın buraya batışımı yapıyorum. Bir ilmek çıkarttım ve hafif kastırmayacak şekilde, çok da bol olmayacak şekilde ilmeğimi şu açıyla göstereyim size. Yükselterek yukarıya çıkarıyorum ve çekiyorum. Hemen yanındaki ilk sık iğnemin tepesine batarak bir adet sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın şurayı hemen göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi hemen yine ara noktama geldim. Birinci üçgene değil alttaki üçgenimden başlıyorum. Batışımı yaptım. İlmeğimi çıkarttım. Bir kere de çekiyorum. Şurayı bol bırakmışım. Tekrar düzelteyim.
Şöyle biraz çektikten sonra kapatıyorum. Hemen yanındaki ilk ikili trabzanımın tepesine batarak sık iğnelerime başlıyorum. Bu sırada görmüş olduğunuz gibi farklı hiçbir işlem yok. Sadece 7'li olan trabzan tepelerime 7 adet sık iğnemi yapıyorum ve ara noktasına geldiğimde şöyle uzunca bir ilmek bırakıyorum. Dediğim gibi çok bol olmasın, çok da sıkı olmasın. Bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Evet, sıramızın sonuna kadar geldik. 7 adet sık iğnemi yaptıktan sonra yine bakın ara noktama batıyorum. İlmeğimi çıkarttım, kapatıyorum. Şimdi başlarken bir adet zincir çekmiştik hatırlarsanız. Hemen oraya batıyorum. Herhangi bir baş dolama, zincir çekme vesaire yapmadım. Tek ilmeğim var tığımda. İçerisinden geçiriyorum. Ve tekrar içerisinden geçirerek kaydırma işlemimi yapıyorum. Şöyle bir sıkılaştırdıktan sonra bir zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Evet, motifimiz tamamıyla bitmiş oldu. Şimdi şu etrafındaki çerçeve kısmını nasıl elde edeceğinizi göstereceğim. Pardon. Yine herhangi bir noktadan başlayacağım. Bu sıraya başlarken şurada görmüş olduğunuz uzun ilmeklerimizi yapmıştık. Hemen onun tepe noktasına batıyorum. Herhangi bir tanesinin, dediğim gibi bittiğim noktadan başlamıyorum kesinlikle. Tepe noktasına battıktan sonra şöyle ipimi içerisinden geçiriyorum. Bir tur çeviriyorum. Bir zincir. İkinciyi çeviriyorum. İkinci ve üçüncü zincir. Şimdi bu bir adet bizim trabzan grubumuz olmuş oldu. Şimdi hemen yanındakine batarak bir adet ikili trabzan yapıyorum. Arkadan ipimi yürüteyim yine bir iki tur. 1 2 başımı doluyorum. Tekrar ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Yani ne yapmış olduk? 3 zincirimizden sonra yanındaki sıralara 2 adet ikili trabzanımızı yapmış olduk. Şimdi başımızı doluyoruz. Yanındaki noktaya batarak buraya çakma trabzanı yapacağız. Çakma trabzan ne demek? Baş doluyorum. İlmeğime batıyorum. 3 ilmeğim var. Üçünü bir kere de çekiyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi yanındaki 4 tane ilmeği birer adet sık iğne yapacağım. 1 2 3 ve 4. Bakın yine uzun ilmeğimin üzerine geldim. Başımı doluyorum. Uzun ilmeğimin üzerindeki ilmeğe, yani sıradaki ilmeğime bir adet çakma trabzan yapıyorum. Başımı doladım, battım. 3 ilmeğim var. Üçünü bir kere de çekiyorum. Şimdi bu sıradan sonrasında buradakinin tersi olarak devam edeceğiz mantıken. Hemen onu da söyleyeyim. Bakın 4 adet sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi çakma trabzan, başımı doladım, batışımı yaptım. 3 ilmeği bir defada çektim. Şimdi başımı doladım. Diğer yanındaki 2 ilmeğime birer adet ikili trabzan yapacağım. 1 2. Şimdi sırada üçlü trabzanım var. Bakın zaten uzun ilmeğime geldim. Olması gereken yerdeyim. Battım. 3 ilmeğim var. Bir tanesini çekiyorum. İkinciyi çekiyorum. 2 ilmeğim kaldı. Üçüncüyü çekmiş oldum. Bu sayede üçlü trabzanım olmuş oldu. Şimdi 1 2 zincirim. Başımı doluyorum. Burada köşe çalışması yapacağım artık. Bu üçlü trabzanı yaptıktan sonra 2 zincir, ardından aynı noktaya tekrar batış ve tekrar bir adet üçlü trabzan yapacağım. Nasıl yapıyorduk? Birinci ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi birlikte aldım. Son 2 ilmeğimi birlikte aldım. Başımı doladım. Sıradaki ilmeğe hemen şurada nasıl başladıysak o şekilde devam edeceğiz. İsterseniz şöyle söyleyeyim ben size, bir yere not alın. Köşe noktasında üçlü trabzanlar çalışıyorsunuz. Arada 2 zincirimiz var. Şuradaki üçlü trabzandan sonra yanına 2 adet ikili trabzan, 1 adet çakma trabzan, 4 adet sık iğne, 1 adet çakma trabzan, 4 adet sık iğne, 1 adet çakma trabzan, 2 adet ikili trabzan, 1 adet üçlü trabzan,
arada 2 zincir var ve tekrar aynı noktaya bir adet üçlü trabzan yapıyorsunuz. İsterseniz bu alanı böyle yazdığınızda zaten diğerleri aynı şekilde ilerleyecek. Daha rahat edersiniz. Şimdi ikili trabzanımı yapıyorum. Batışımı yaptım. Bir, hemen yanındaki noktaya ikinciyi yapıyorum. Başımı doladım. Çakma trabzanımı yapıyorum. Şimdi 4 adet sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. Bakın uzun ilmeğimin tepesine geldiğimde çakma trabzanımı yapıyorum. Yana geçtim. 4 adet sık iğnemi yapıyorum. Başımı doladım. 1 adet çakma trabzan. Başımı doladım. İkili trabzan. Başımı doladım. Tekrar ikili trabzan. Başımı doladım. Buraya 1 adet üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Aynı noktaya tekrar 1 adet daha üçlü trabzan yaparak sıramı yine ikili trabzanla devam ettiriyorum. Şöyle söyleyeyim, iki kenarı birlikte yapmış olduk. Gösterdiğim metotları izleyerek diğer iki kenarı da tamamlayalım. Birleştirme noktasında görüşelim. Evet, sıramızın sonuna kadar geldik. Başımı doluyorum. Şimdi başladığımız noktada 3 adet zincir çekmiştik ve bunu 1 adet üçlü trabzandan saymıştık. Aynı noktaya batıyorum. Buraya 1 adet üçlü trabzanımı yapıp son köşemi oluşturmuş olacağım. Başımı doladım. Çekmiş olduğumuz 3 zincirlik tepe noktasına batıyorum ve 3 ilmeğimi bir kere de çekerek artık 4 kenarımı da tamamlamış oldum. 1, 2, 3 zincir. Başımı doluyorum. Bakın şurada şimdi oluşturduğum bir köşe noktası var. Hemen buraya batışımı yapıp 1 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Başımı doluyorum. Hemen onu takip eden bakın ilk trabzanımızı görüyorsunuz. Üçlü. İlk üçlü trabzanımızın tepe noktasına batıyorum. Ve buraya 1 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu sıra boyunca bütün ilmeklerimin tepesine ikili trabzan yapacağım. İlkini yaptım. Hemen diğerine geçiyorum. Bir tane atlamışım galiba. Hemen kontrol edeceğim. Evet, bir tane atlamışım. Sırasıyla tüm ilmeklerimizin tepesine ikili trabzanlarımızı yerleştireceğiz. Köşe noktasına yaklaşmak üzereyim. Evet, son trabzanımın tepesine ikili trabzanımı yaptım. Şimdi başımı doluyorum. Bakın köşe noktasına geldim. Buraya batıp 2 adet ikili trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Tekrar bir köşe noktası oluşturacağım için aynı noktaya tekrar batıyorum ve 2 adet daha ikili trabzan yapıyorum. Köşe noktamı oluşturmuş oldum. Başımı doladım. Yine hemen ilk trabzanın tepesine ikili trabzanlarımı sırasıyla yaparak devam edeceğim. Evet, buradan sonra göstermeyeceğim, videomuz uzamasın. Şimdi bu sıranın sonuna kadar trabzanla devam edeceğiz. Köşe noktamıza geldiğinizde 2 adet ikili trabzanı yapıyorsunuz. 2 zincir çekip aynı noktaya tekrar 2 adet ikili trabzan yapıyorsunuz. Tekrar bütün ilmekler tepesine ikili trabzan. Köşe noktasında biraz önceki çalışmanın aynısı. Şu bitiş noktasına gelene kadar bu şekilde ilerleyelim. Bitiş noktasında tekrar görüşelim. Evet, ben son trabzanın tepesine ikili trabzanlarımı yerleştirdim. Şimdi başımı doluyorum. Şurada başlarken ilk önce hatırlarsanız 3 zincir çekip bir adet yanına ikili trabzan yerleştirerek aslında ilk köşemizin yarım ayağını yapmış olduk. Şimdi başımı doluyorum ve bu köşe noktasına 2 adet ikili trabzanımı yaparak bu yarım köşe noktasını tamamlamış oldum.
2 tane ikili trabzan yaptıktan sonra başımı doluyorum. Çekmiş olduğum 3 zincirlik alanımın tepesine batıp üçünü birden çekiyorum. Şimdi bu noktada söylemek istediğim bir şey var. Bu arada motifimizi bitirmiş olduk. Eğer 1,5-2 yaşa kadar diyebilirim, bir bebek yeleği yapacaksanız, süveteri yapacaksanız ya da bir çanta çalışacaksanız bu çerçeve boyutu ideal olur diye düşünüyorum. Ama daha büyük, yetişkin için süveter, yelek vesaire ya da çok büyük bir çanta yapacaksanız etrafına çerçeveleme işlemine devam edebilirsiniz. Bu sık iğneleri takip ederek devam edebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Sık iğne sırası giderseniz şurada bu sırada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını burada da yapacaksınız. Ama farklı olsun diyorsanız, yani şu hanım dilendi, bey beğendi modeli diyebilirim. Bu şekilde devam edecekseniz hemen onu göstereyim. Sık iğne de aynı taktiği devam ettireceğiniz için göstermiyorum. Diğer motifi gösteriyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Başımı doluyorum. Oluşturmuş olduğum köşe noktama battım. 3 zincirimi bir trabzandan sayıyorum. Şu an ikinci trabzanımı yaptım. Tekrar aynı noktaya batarak üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Şimdi başımı doluyorum. 1, 2, 3 tane trabzan atlayıp hemen buraya 3 adet ikili trabzanımı yerleştiriyorum. Başımı doladım. 1, 2, 3 atladım. Hemen boşluğa 3 adet ikili trabzanımı yerleştiriyorum. Başımı doladım. Yani 3 trabzanda bir, tekrar 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Bakın oluşmaya başladı bile. Devam edelim. 1, 2, 3. Üçüncüye. Bakın görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3. Son 3 adet ikili trabzanım kaldı. Başımı doluyorum. Burada hemen köşe noktama batıyorum. Buraya 3 adet ikili trabzanımı çalışıyorum. Ve burada bu modelde bir adet zincirimi çekip baş dolayıp aynı noktaya tekrar batıyorum. Ve tekrar 3 adet ikili trabzanımı yaparak şurada izlemiş olduğum yolu takip ederek yine 1, 2, 3.'den sonraki boşluğa 3 adet ikili trabzanımı yaparak devam ediyorum sıramın sonuna kadar. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde hanım dilendi bey beğendi modeliyle çerçevenizi genişletebilirsiniz. Yine 3 trabzanda bir bu şekilde motifi yerleştiriyorsunuz. Köşe noktasında 3 adet ikili trabzan, bir zincir, tekrar 3 adet ikili trabzan yapıyorsunuz. Ben şu noktaya kadar geleyim. Bitiş aşamasına tekrar göz atalım. Evet, bitiş noktamıza geldik. Başımı doluyorum. İlk çalışmış olduğum köşe noktasına battım. 3 adet ikili trabzanımı yerleştiriyorum. Başımı doluyorum. Çekmiş olduğum 3 zincirin tepesine batarak 3 ilmeğimi birden çekerek görmüş olduğunuz gibi sıramızı kapatmış olduk. Hemen bir üst sıraya geçmek için 3 adet zincirimi çektikten sonra köşe noktama 2 adet daha ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen yandaki boşluğa 3 adet ikili trabzanımı yerleştirerek sıramın kenarına devam ediyorum. Bundan sonraki tüm işlemler alttaki sırada olduğu gibi devam edecek. Şu görmüş olduğunuz boşluklara 3 adet ikili trabzanınızı yapacaksınız. Kapatma noktasına geldiğinizde yine 3 adet ikili trabzan yapıp başını dolayıp çekmiş olduğumuz 3 zincirin tepesi noktasına batarak kenarınızı kapatmış olacaksınız. Dediğim gibi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Bu aşamadan sonrasını göstermeyeceğim artık aynı şeyler olduğu için. Bu arada videomu beğendiyseniz ya da motifimi beğendiyseniz kanalıma abone olur, videomu beğenir, yorum atarsanız çok sevinirim. Şimdiden herkesin eline emeğine sağlık. Hoşça kalın.